Bir yanda kumlar, kamyonlar, iş makineleri, bir yanda toprağın altından gözüken Roma tarih kalıntıları. Burası İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Paşa Ilıcası'nda bulunan eski bir yerleşim yeri. Kamuoyunun bildiği adıyla söyleyelim. Agliano. Agliano son aylarda Türkiye'nin en çok konuştuğu, en çok tartıştığı antik kentlerden biriydi. Ama tarihi zenginlikleriyle değil, baraj inşaatıyla, bakanların açıklamalarıyla, zincirli eylemlerle Türkiye'nin gündemine tarihin derinliklerinden geldi oturdu. Tüm davaların ve tartışmaların sonucunda tarih kum kamyonlarıyla tanıştı. Agliano 1800 yıllık tarihi bir şifa merkezi. Kimi kayıtlara göre dünyanın en eski kaplıcası. Tarih boyunca birçok hastalığın tedavi merkezi olarak kullanılan bu antik kent, 1998 yılından beri yapılan kazı çalışmalarıyla ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Bu eşsiz tarihi kurtarmak ve gün ışığına çıkartmak için çalışan arkeolog grubunun başındaysa Agliano'ya sadece bilgisini değil, kalbini de koyan bir arkeolog duruyor. Ahmet Yaraş 1998 yılında uzman arkeolog olarak Bergama Müze Müdürlüğü'ne getirildi. İşte Ahmet Yaraş'la Agliano'nun kaderi de tam bu noktada kesişti. 98 yılında ben Bergama Müzesi'ne müdür olarak atandım ve kucağımda buldum bu Yortanlı Baraj projesini. Ve 1 Mayıs ayıydı alana gittiğimizde, müzedeki arkadaşlarla birlikte gittik. Paşa Ilıcası diye bilinen bir yerde tamamen etrafta tütün fideleri vardı, buğday başakları vardı. Roma Köprüsü ve Ilıca'yı gördüğümüz zaman burada daha büyük bir kompleksin olabileceğini düşündük. Ve o zaman küçük bir ekiple kazıya başladık. Tamamen amatör bir ruhla yapmıştık. Fakat o yılın sonunda orada büyük bir kompleksin varlığı ortaya çıktı. Ahmet Yaraş kurduğu kazı ekibiyle birlikte bir tarih hazinesini ortaya çıkartmak için çalışmalara başladı. Amacı bu antik kenti dünya tarih hazinesine kazandırmaktı. Fakat o ve ekibi çalışmalara devam ederken aynı bölge için bir sulama ve baraj projesi de hayata geçirildi. Bu projeye göre Agliano sular altında kalıyordu. Ahmet Yaraş yılmadı. Agliano için sadece doğa ile değil, bürokrasiyle de mücadele etmeye başladı. 2001 yılından itibaren Koruma Kurulu sit alanı ilan ettikten sonra yapılmış olan aslında bütün ihaleler bizce yasa dışıydı. Çünkü orası birinci derecede sit alanı olduktan sonra ihalelerin yapılmaması gerekiyordu. Ama ne yazık ki 2005 yılına kadar devam etti. Biz de kazıya bu arada devam ettik. 2006 yılından itibaren size para da vermiyoruz dediler. Kültür Bakanlığı bir şekilde ödenekleri kapattı. 2006 yılında alınan bir kararla Agliano'da yapılan kazılar durdurulunca bu antik kenti tüm Türkiye'ye tanıtmak için çalışmalara başladı. Sivil toplum kuruluşlarını, medyayı harekete geçirdi. Sadece bir arkeolog olarak değil, bir Agliano gönüllüsü olarak kendisini bu işe adadı. 2005 yılında bütün yıl boyunca, yani kazı sezonu boyunca öyle diyeyim, makarna yediğimizi hatırlarım. Öyle mi? Niye? Yani bir para yok, gelmiyor bir türlü. Ne yazık ki bakanlığımız da Eylül aylarında genellikle parayı gönderiyordu. Zaten Ekim'de kazıyı kapatmak zorunda kalıyorsunuz. Yani Ve tüm arkeologlar makarnaya talip. ya o gün ismini vermeyeyim, bir firmanın yöneticisi alanda geziyordu. Sabahın işte 8'i falan İzmir'e doğru geliyormuş. Basından duymuş. Etrafı gezerken ben de alandan çıkartmak için gittim yanına. İşte gezdirdim, çok hoşlandı. Benden ne istersiniz dedi. Dedim yiyecek bir şeyimiz yok şu anda. Ya inanamıyorum bu dediğinize. Bir kamyon makarna gönderdi bize. Yani o 2005 yılında yediğimiz makarnanın haddi hesabı yoktur. Sabah akşam makarna yemiştik. Ve tabii arttı ve bütün köylülere falan dağıtmıştık ama korkunç bir yıldı bizim için. Ahmet Yaraş ve ekibinin bugüne kadarki yürüttüğü kazılarla 10.000'e yakın taşınabilir eser antik kentten çıkartıldı ve Türkiye'nin tarih hazinesine eklendi. Ancak bölge için hazırlanan sulama projesi ve baraj inşaatının
hayata geçmesi için Alyona'da yapılan kazılar geçtiğimiz aylarda durduruldu. Siz o kadar açtınız, 12 yıl boyunca açtınız ve sonra damperli bir kamyon geldi ve sizin tırnaklarınızla açtığınız şeyin üzerine kumları dökmeye başladı. Ne hissettiniz? Büyük bir acı Cüneyt Bey. Yani böyle bir şeyi tarif etmek gerçekten çok zor. Kendi evladınızı kaybetmiş gibi bir duruma düşüyorsunuz. Çok trajik bir hale getirmek de istemiyorum ama biz önünde çadır kurduk. Bir hafta çadırda kaldık. Ve tam o sırada işte kamyonlar damperleriyle kum boşaltıyorlardı ve Galenos'un, büyük bir olasılıkla tıp doktoru Galenos'un ameliyatlarını yaptığı yerin üzerine boşaltıyorduk ki biz oranın sadece %20'lik kısmını kazdık. Sadece ben değil, kazı ekibindeki herkes gözyaşlarıyla izledi. Ahmet Yaraş ve ekibi 1800 yıllık taşınmaz eserler, köprüler, hastane olarak kullanılan birçok alan su altında kalmasın diye halen mücadelesine devam ediyor. Ahmet Yaraş, Alyona için girdiği bu yolda bıkmadan, usanmadan çalışıyor. Kelimenin tam anlamıyla iğne ile tarihi kazıyor. Tüm tartışmaların ortasında fark yaratılabileceğini herkese kanıtlıyor.